Merhaba, ben Doçent Doktor Abdülcebbar Kartal. Kilo vermenin endoskopik yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Temelde kullandığımız iki endoskopik yöntem var. Mide botoks uygulaması, diğeri mide balon uygulaması. Mide botoks yönteminde temelde bir toksin olan botoks maddesini endoskopik yöntemle yaklaşık 10-15 dakika süren bir işlem süresince midenin ilgili yerlerine, kas içine enjekte ediyoruz. Bildiğiniz gibi botoks maddesi kasları ve sinirleri felç eder geçici olarak. Biz bu felç durumuna yalanarak midenin boşalmasını geciktiriyoruz. İştah hormonunun azalmasını sağlıyoruz. Eğer insanlar diyet uyumunda zorlanıyorlarsa, diyet yapıyorlarsa fakat bu biraz daha zor oluyorsa bunlara yardımcı bir yöntem olarak mide botoksunu kullanabiliyoruz. Son derece kolay bir yöntem. Etkisi 3-4 gün sonra başlıyor. En az 4 ay, en fazla 6 ay mide kasları kısmen felç olduğu için mide boşalması gecikiyor. Bir doygunluk oluşuyor. İştah da azaldığı için eğer insanlar tokken de yemek yemiyorlarsa bu yöntemle kolaylıkla fazla kilolarının bir kısmını verebilirler. Bu yöntemin bir avantajı da tekrarlayan şekillerde yapılabilmesidir. İşlemi yaptık, kilo verdiniz fakat biraz daha fazlanız var. Bir daha tekrarlayabiliyoruz. 2 defa, 3 defa tekrarladığımız hastalarımız da var. Mide balon yönteminde ise yine gastroskop eşliğinde midenin bir kısmına yerleştirdiğimiz balonu özel bir sıvıyla şişiriyoruz. Orada bir yer kaplamasını sağlıyoruz. Midede yer kaplandığı için de kalıcı bir doygunluk, bir tokluk hissi oluşur. Eğer diyetinize uyuyorsanız, tokken de yemek yemiyorsanız kilo vermeniz mümkün. Bu yöntemle botoksa oranla kilo verme biraz daha fazladır. Fazla kilolarınızın %20-25'ini, çok zorlarsanız 30'unu bile verebilirsiniz. Farklı balon çeşitleri var. 6 ay kalabilen var, 12 ay kalabilen var. Bizim tercihimiz 12 aylık ayarlanabilen mide balonudur. Bunun iki avantajı var. Bir yıl boyunca belli bir diyet takibinde olduğunuz için yaşam tarzınızı ve yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz daha kolay. İkinci avantajı ayarlanabiliyor olması. Koyduğumuz sıvı miktarı fazla geldiğinde çok fazla şişirirsek bulantı kusma gibi duygular gelişebilir. Şişkinliğini alıp sorunların çözümünü sağlayabiliyoruz. Ya da az kilo verdiğinde biraz daha şişirip doygunluğu artırabiliyoruz. Her iki yöntemde nispeten ucuz, cerrahiye oranla daha güvenli fakat cerrahiye kıyasla daha az kilo verdiren, diyet yapmaya yardımcı yöntemlerdir. Tek başlarına kilo verdirmezler. Mutlak suretle diyet takibi ve diyet uyumu gerekiyor. Her iki yönteme bağlı bildirilen ölüm yok. Çok az yan etkiye sahipler ve iki yöntem de geri dönüşümlü güvenli yöntemlerdir. Mide botoks yönteminde hastalar 15-20 kilo verebilirler. Çok zorlarsa biraz daha fazla verebilirler. Balonda kilo verme biraz daha fazladır. 15-25, biraz daha zorlayan 30 kilo bile verebilir. Fakat eğer diyet ve aktivite olmazsa bu oranlar biraz daha azalır.